Bazıları bir ömür boyunca dünyayı gezmeyi hayal eder. Oysa bazen insanın aradığı bütün hikayeler kendi ülkesinde saklıdır. Binlerce yıllık şehirler, kıtaların kaderini değiştiren medeniyetler, dağların zirvesine kurulmuş krallıklar, gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız doğa harikaları. Bu topraklarda sadece bir tarih değil, insanlığın hikayesi yazıldı. Ve o hikayenin izleri bugün hala yaşamaya devam ediyor. Ben Alp Kırşan. Son 3 yıldır bu ülkeyi karış karış geziyor, bu hikayelerin izini sürüyor. Ve şimdi sizi bu yolculuk boyunca gördüğüm Türkiye'nin en etkileyici 112 yerine götüreceğim. 1. bölüm başlıyor. Ayasofya Camii. Burası insanlık tarihinin en önemli eserlerinden biri. ...537 yılında İmparator Justinianus tarafından yaptırılan Ayasofya, dev kubbesiyle kendi döneminin sınırlarını zorlayan bir mühendislik harikasıydı. Yaklaşık 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük katedrali burasıydı. Yüzyıllar boyunca gücün, inancın ve ihtişamın simgesi oldu. İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürülen Ayasofya, Osmanlı döneminde de şehrin en önemli yapılarından biri olmaya devam etti. Bugün içeride Bizans döneminden kalma muhteşem ikonalarla Osmanlı döneminin devasa hat levhalarını aynı çatı altında görmek mümkün. Fransız İmparator Napolyon, eğer dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu demişti. Eğer dünya başkenti İstanbul'un da tek bir simgesi olsaydı, büyük ihtimalle o simge Roma'dan Bizans'a, Bizans'tan Osmanlı'ya yaklaşık 1500 yıldır İstanbul'un silüetine hükmeden Ayasofya olurdu. Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir.
Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde hayatını kaybetti. Yapımına 1944 yılında başlanan Anıtkabir ise 9 yıllık bir çalışmanın ardından tamamlandı ve Atatürk'ün naaşı 1953 yılında buraya taşındı. Ankara'nın en yüksek noktalarından birinde yer alan bu anıt mezar her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Anıtkabir'in içerisinde yer alan müzede ise Atatürk'ün kişisel eşyalarından Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına uzanan çok sayıda eser sergileniyor. Ömrünün büyük bölümü savaş meydanlarında geçmesine rağmen Atatürk, barışın önemini çok iyi biliyordu. Yurtta sulh, cihanda sulh sözü de onun en bilinen miraslarından biri haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması başta olmak üzere eğitimden hukuka gerçekleştirdiği köklü reformlarla Türkiye'nin modernleşme sürecine yön verdi. Bu yüzden Anıtkabir yalnızca bir anıt mezar değil, fikirleriyle bugünün dünyasına hala ilham veren Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan saygının da simgesi. Burası tarihin sıfır noktası, Göbekli Tepe. Şanlıurfa şehir merkezine yaklaşık 20 dakika uzaklıkta bulunan Göbekli Tepe, insanlık tarihine bakışımızı değiştiren bir yer. 12 bin yıl önce inşa edilen bu yapı, Mısır piramitlerinden ve Stonehenge'den yaklaşık 7 bin yıl daha eski. Bu nedenle Göbekli Tepe, dünyanın bilinen en eski anıtsal tapınağı. Uzun yıllar boyunca insanlar önce tarımı keşfetti, sonra yerleşik hayata geçti ve ardından tapınaklar inşa etti diye düşünülüyordu. Ancak Göbekli Tepe'de ortaya çıkarılan dev taş sütunlar bu görüşü tamamen değiştirdi. Çünkü bu yapıyı inşa eden insanlar henüz şehirler kurmamış, metal kullanmamış ve tarıma tam olarak geçmemişti. Bazı taş sütunların yüksekliği 5 metreyi, ağırlığı ise onlarca tonu buluyor. Üzerlerinde yer alan yılan, tilki, akbaba ve çeşitli hayvan kabartmaları ise hala araştırılmaya devam ediyor. Bugün Göbekli Tepe'ye baktığınızda yalnızca bir arkeolojik alan görmüyorsunuz. İnsanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu dev taş sütunların arasında yürürken insan ister istemez aynı soruları düşünüyor. 12 bin yıl önce yaşayan insanlar bunları nasıl yaptı? Neden yaptı? Ve neden bir gün hepsinin üzerini kapatıp burayı terk etti?
Bu sarayın inşası tam 99 yıl sürdü. Ağrı Dağı'nın eteklerinde yükselen bu eşsiz şaheser İshak Paşa Sarayı. Sarayın inşaatı 1685'te başladı. Ancak sert iklim ve dönemin zorlu şartları yüzünden tamamlanması 1784'ü buldu. Bu uzun yapım süreci onu diğer tüm Osmanlı eserlerinden farklılaştırdı. Topkapı Sarayı'ndan esinlenilen İshak Paşa Sarayı, Selçuklu'nun taç kapılarını, Osmanlı'nın saray düzenini ve Kafkaslarla Pers dünyasının taş işçiliğini aynı yapıda buluşturdu. Sarp kayalıklara yaslanıp uçsuz bucaksız Doğu Bayazıt Ovası'na bakan İshak Paşa Sarayı, Osmanlı'nın doğu sınırındaki sivil mimarinin en muhteşem eseri. Burası Ölüdeniz. Dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen bu eşsiz koy, adını neredeyse hiç dalgalanmayan sakin sularından alıyor. Bir tarafta turkuazın her tonunu barındıran lagün, diğer tarafta ise gökyüzüne yükselen Baba Dağı. Dünyanın en iyi yamaç paraşütü noktalarından biri olarak kabul edilen Baba Dağ'dan havalanan binlerce kişi her yıl bu muhteşem manzarayı gökyüzünden izlemek için buraya geliyor. Beyaz kumsalları, cam gibi berrak denizi ve kartpostalları andıran görüntüsüyle Ölüdeniz sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en etkileyici doğal güzelliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'de tren yolculuğu denilince akla gelen ilk güzergah elbette Doğu Ekspresi. Ankara'dan başlayıp Kars'a kadar uzanan bu efsanevi rota yaklaşık 1300 kilometrelik yolculuğu boyunca dağları, kanyonları, vadileri ve Anadolu'nun birbirinden farklı manzaralarını bir araya getiriyor. İlk kez 1930'lu yıllarda hizmet vermeye başlayan Doğu Ekspresi, yıllar içinde yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıktı
ve başlı başına bir seyahat deneyimine dönüştü. Özellikle kış aylarında karla kaplanan dağlar ve beyaza bürünen Anadolu manzaraları bu yolculuğu dünyanın en etkileyici tren rotalarından biri haline getiriyor. Doğu Ekspresi'nde önemli olan varacağınız yerden çok yol boyunca gördükleriniz. Belki de bu yüzden her yıl binlerce insan sadece bu yolculuğu deneyimlemek için Doğu Ekspresi'ne bilet bulmaya çalışıyor. Doğu Ekspresi Türkiye'nin en güzel tren rotası. Karşınızda 1800 yıldır akan dünyanın en güzel antik çeşmesi Antoninler. Ve bu eşsiz çeşmeyi yalnızca Sagalassos'ta görebilirsiniz. Burası Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan dünyanın en yüksek rakımlı antik şehirlerinden biri olan Sagalassos. Yazılı kayıtlara ilk kez Büyük İskender'e karşı direnişiyle geçen Sagalassos, Roma döneminde altın çağını yaşamış ve Anadolu'nun en zengin şehirlerinden biri haline gelmiş. Hala ayakta duran anıtsal yapılar, görkemli meydanlar, dev imparator heykelleri ve Antoninler Çeşmesi dahil hemen hemen tüm eserler Roma İmparatorluğu'nun o ihtişamlı günlerinde inşa edilmiş. Dünyanın en yüksek rakımlı antik tiyatrosunun da yer aldığı Sagalassos, Türkiye'nin gizli kalmış en önemli tarihi güzelliklerinden biri. Bir sarayı andıran bu yapı yere batan sarnıcı. Belki de dünyanın en güzel sarnıcı.
İstanbul, büyük nehirlerin kıyısına kurulan diğer antik şehirlerin aksine içilebilir su kaynakları açısından oldukça fakirdi. Şehrin ihtiyacı olan su kilometrelerce uzaklıktaki kaynaklardan kemerlerle taşınıyordu. Ancak bir kuşatma sırasında bu hatların kesilmesi tüm şehri susuz bırakabilirdi. İşte bu nedenle İmparator Justinianus 1500 yıl önce şehrin altında bugün yere batan sarnıcı olarak bildiğimiz devasa yapıyı inşa ettirdi. Peki bir su deposunun bu kadar görkemli olmasına gerçekten gerek var mıydı? Aslında bu ihtişamın ardında oldukça pratik bir neden yatıyor. Sarnıcın üzerinde dönemin en önemli ticaret ve kamusal yaşam alanlarından biri olan büyük bir bazilika bulunuyordu. Hem bu yapıların hem de yer altındaki devasa tonoz sisteminin yükünü taşıyabilmek için yüzlerce sağlam sütuna ihtiyaç vardı. Mühendisler yeni sütunlar yontmak yerine imparatorluğun farklı bölgelerindeki eski tapınaklardan getirilen sütunları burada yeniden kullandılar. Bugün sarnıcın içinde gördüğümüz 336 sütunun her biri farklı yapılardan geldiği için birbirinden farklı görünüyor. En ünlü detay olan Medusa başları bile sanıldığı gibi süsleme amacıyla yerleştirilmedi. Ters ve yan duran bu dev taşlar kısa kalan sütunları yükseltmek için kullanılan birer destekti. Suyun içinden yükselen 336 sütunuyla yere batan sarnıcı yalnızca bir su deposu değil, bir imparatorluğun hayatta kalma planının, mühendislik dehasının ve yeniden kullanım anlayışının günümüze ulaşan eşsiz bir başyapıtı. Burası Valla Kanyonu Seyir Terası. Türkiye'nin en etkileyici yerlerinden biri. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yer alan bu devasa kanyon, yer yer 1200 metreyi aşan derinliğiyle dünyanın en derin kanyonları arasında gösteriliyor. Valla Kanyonu'nu görebileceğiniz en iyi yer ise şu anda bulunduğumuz burgu şeklindeki seyir terası. Milyonlarca yıl boyunca Devrekani çayının kayaları aşındırmasıyla oluşan Valla Kanyonu, sarp duvarları ve ulaşılması güç yapısıyla dikkat çekiyor. Öyle ki kanyonun içerisine amatör olarak girmek son derece tehlikeli. Bu nedenle geçişler yalnızca deneyimli ekipler ve profesyonel ekipmanlarla gerçekleştiriliyor. İşte tam da bu noktada o derin kanyona bakarken doğanın ne kadar büyük, ne kadar güçlü ve ne kadar güzel olduğunu anlıyorsunuz. Türkiye'de görebileceğiniz en ikonik manzaralardan biri tam karşınızda duruyor.
Burası 2000 yıl önce Pontus Krallığı'na başkentlik yapan Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi Osmanlı tarihinin en güçlü padişahlarının yetiştiği Amasya. Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde yüksek dağların arasına gizlenmiş olan bu tarihi şehir, tam ortasından ağır ağır geçen Yeşilırmak, kıyısındaki Osmanlı'dan kalma yalı boyu evleri, onların üzerindeki saray kalıntıları, 2000 yıllık kral kaya mezarları ve en tepede yer alan Harşena Kalesi ile Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Amasya'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise bu manzaranın yüzyıllardır büyük ölçüde değişmemiş olması. Nitekim burada doğan ve coğrafya biliminin öncülerinden kabul edilen Strabon, yaklaşık 2000 yıl önce yazdığı Coğrafya adlı eserinde Amasya'yı nehrin ikiye böldüğü, sarp kayalıkların göğe yükseldiği ve devasa kaya mezarlarının şehre hakim olduğu bir yer olarak tarif ediyordu. Bugün siz de Yeşilırmak'ın kıyısında durup bu şehre baktığınızda aslında büyük oranda Strabon'un 2000 yıl önce gördüğü aynı büyüleyici manzaraya bakıyorsunuz. Van Gölü. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük sodalı gölü. Bu devasa gölün ortasında ise Ermeni tarihinin en önemli merkezlerinden biri yer alıyor. Akdamar Adası. Akdamar Adası bir zamanlar bölgenin en güçlü krallıklarından biri olan Vaspurakan Krallığı'nın önemli merkezlerinden biriydi. Bugün adada Vaspurakan Krallığı döneminden günümüze ulaşan en önemli yapı Kutsal Haç Kilisesi. 10. yüzyılın başlarında Kral Gagik tarafından yaptırılan bu etkileyici eser Ermeni mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu görkemli kilisenin adı da oldukça ilginç bir hikayeye dayanıyor. Rivayete göre Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haça ait olan bir parça buraya getirilmiş. Bu nedenle buraya Kutsal Haç Kilisesi denmiş. Kilisenin dış duvarlarını süsleyen taş kabartmalarda İncil'den pek çok sahneye yer verilmiş. Aradan geçen uzun zamana rağmen bu detayların büyük bölümü hala görülebiliyor. 1000 yıllık tarihi, etkileyici mimarisi ve Van Gölü'nün ortasındaki eşsiz konumuyla Akdamar Adası, Türkiye'nin en etkileyici kültürel miraslarından biri.
Burası tasavvuf dünyasının en önemli isimlerinden Hazreti Mevlana'nın türbesi. Resmi adıyla Mevlana Müzesi. Konya denince akla gelen ilk isim hiç şüphesiz Mevlana. 13. yüzyılda yaşayan büyük düşünür, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen dünyanın dört bir yanında insanlara ilham vermeye devam ediyor. Bugün türbenin bulunduğu yer bir zamanlar Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesiydi. Mevlana'nın babası buraya defnedildiğinde sevenleri mezarın üzerine bir türbe yaptırmak istemiş, ancak Mevlana gök kubbeden daha iyi türbe mi olur diyerek bu isteği kabul etmemişti. Fakat Mevlana'nın vefatından sonra oğlu Sultan Veled sevenlerinin isteğini geri çevirmedi ve bugün Konya'nın simgesi haline gelen Yeşil Kubbe inşa edildi. Yılda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Mevlana Müzesi aynı zamanda Mevleviliğin en önemli merkezlerinden biri. İçeride Mevlana'nın sandukasının yanı sıra Mevlevi kültürüne ait çok sayıda eser de sergileniyor. Ne olursan ol, yine gel. Mevlana dünyaca ünlü bu sözünü yaklaşık 750 yıl önce söylemişti. Aradan geçen onca zamana rağmen farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden, farklı inançlardan insanlar bugün hala Mevlana Türbesi'ni ziyaret etmek için dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelmeye devam ediyor. Burası Tortum Şelalesi. Erzurum'un merkezine yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bulunan bu doğa harikası Türkiye'nin en büyük şelalelerinden biri. Yaklaşık 48 metre yükseklikten dökülen sular özellikle ilkbahar aylarında ortaya oldukça etkileyici bir manzara çıkarıyor. Ancak Tortum Şelalesi'nin oluşum hikayesi birçok şelaleden daha farklı. Yüzyıllar önce meydana gelen büyük bir heyelan Tortum Çayı'nın önünü kapatarak Tortum Gölü'nün oluşmasına neden oldu. Tortum Gölü belli bir seviyeye ulaşınca bu kez taşmaya başladı ve ortaya Tortum Şelalesi çıktı. Özellikle suyun en güçlü aktığı dönemlerde saniyeler içinde tonlarca su aşağıya dökülüyor ve kilometrelerce uzaktan duyulabilen bir uğultu oluşturuyor. Doğanın zaman içerisinde şekillendirdiği Tortum Şelalesi yalnızca Erzurum'un değil, Türkiye'nin de en etkileyici doğal güzelliklerinden biri. Karşınızda Kapadokya'nın dini merkezi Selime Katedrali. Aksaray merkeze yaklaşık yarım saat, Kapadokya'nın kalbine ise yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan ve tamamen volkanik kayaların oyulmasıyla oluşturulan Selime, Kapadokya bölgesinin en büyük katedral yapısı. İçerisinde kiliseler, keşiş odaları, mutfaklar ve çok sayıda yaşam alanı bulunuyor. Bundan yaklaşık 1500 yıl önce Selime, Kapadokya'daki Hristiyan dünyasının en önemli merkezlerinden biriydi. Bölgedeki din adamlarının burada yetiştirildiği ve ilk yüksek sesli ayinin burada gerçekleştirildiği biliniyor.
Yüzyıllar boyunca hem dini hem de kültürel bir merkez olarak kullanılan Selime Katedrali bugün ziyaretçilerine adeta başka bir gezegendeymiş hissi veriyor. Siyah bazalt taşlardan inşa edilen bu yapılar tarihi Diyarbakır surları. Büyük bölümü günümüze kadar ulaşan bu surlar 82 burcu, yer yer 12 metreyi bulan yüksekliği ve yaklaşık 5,5 kilometrelik uzunluğuyla belki de dünyanın en etkileyici şehir surları. Surların çevrelediği tarihi merkezde Diyarbakır Ulu Camii başta olmak üzere çok sayıda tarihi yapı bulunuyor. Surların hemen altında uzanan Hevsel bahçeleri ise binlerce yıldır Dicle Nehri'nin bereketini şehre taşıyor. Geçmişte hem surlar hem de Hevsel bahçeleri Diyarbakır'ın ayakta kalabilmesinin en önemli unsurlarıydı. UNESCO'nun Diyarbakır surları ve Hevsel bahçelerini Dünya Mirası listesine birlikte almasının nedeni de tarihteki bu güçlü ilişkiydi. Bugünse her ikisi de geçmişteki işlevsel önemlerine sahip değil. Diyarbakır artık ne surların içine sığabilecek ne de Hevsel bahçelerinin ürettikleriyle ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şehir. Ancak bu iki miras Diyarbakır'ın geçmişini, kültürünü ve hikayelerini günümüze taşımaya devam ediyor. Diyarbakır surları ve Hevsel bahçeleri, Türkiye'nin görülmesi gereken tarihi mirasları. İlk bakışta bir insan beynini andıran bu sıra dışı manzara Karagöl Yaylası. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yer alan yayla, özellikle karların erimeye başladığı dönemlerde bambaşka bir görünüme bürünüyor. Karagöl Yaylası'nı özel yapan şey, yaylanın yüzeyine yayılmış yüzlerce doğal çöküntü. Kar ve yağmur sularıyla dolan bu çukurlar birbirine bağlanan yüzlerce küçük gölcük oluşturuyor. Yerden bakıldığında da oldukça etkileyici olan bu manzara gökyüzünden izlendiğinde ise tam bir görsel şölene dönüşüyor. Karagöl Yaylası'ndaki bu güzellik, doğanın binlerce yılda şekillendirdiği Türkiye'nin en farklı ve en ilginç doğal oluşumlarından biri. Gökyüzünden bakıldığında ise adeta doğanın imzasını taşıyan dev bir sanat eseri. Burası Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Bursa Ulu Camii.
Bursa'nın tam merkezinde yer alan Ulu Cami, Yıldırım Bayezid tarafından 14. yüzyılın sonunda yaptırıldı. Rivayete göre Bayezid, Haçlı ordularına karşı savaşacağı Nibolu Savaşı'nı kazanması halinde 20 cami yaptıracağına dair bir adakta bulundu. Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanan savaşın ardındansa dönemin alimleri 20 ayrı cami yerine 20 kubbeli tek bir büyük cami yaptırmasının daha uygun olacağını ifade etti. İşte bu nedenle Bursa Ulu Camii 20 kubbesiyle diğer Osmanlı camilerinden ayrılıyor. Ortasında yer alan şadırvanı, geniş iç mekanı ve çok kubbeli yapısıyla Osmanlı'nın erken dönem mimari anlayışını yansıtan en önemli eserlerden biri kabul ediliyor. Duvarlarını süsleyen yüzlerce hat yazısı ve levha ise camiyi adeta yaşayan bir hat sanatı galerisine dönüştürüyor. Yüzyıllar boyunca padişahlara, devlet adamlarına, alimlere ve milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan Bursa Ulu Camii, etkileyici atmosferi ve tarihi birikimiyle Osmanlı'nın en özel eserlerinden biri. Hatta birçok kişiye göre Anadolu'da yalnızca tek bir Osmanlı eserini görme hakkınız olsaydı, o eser Bursa Ulu Camii olurdu. Bir zamanlar dünyanın kaderini değiştiren bir fikir tam da burada ortaya çıktı. Burası Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti. Lidya Krallığı'nın başkenti ve paranın doğduğu yer. Yaklaşık 2700 yıl önce Lidyalılar tarihin ilk devlet güvenceli altın ve gümüş sikkelerini burada bastı. Bu buluş ticareti ve ekonomiyi sonsuza kadar değiştirdi. Sardes kısa sürede antik dünyanın en zengin şehirlerinden biri haline geldi. Hatta Türkçe'de zenginliğin ölçütü olarak kullanılan Karun kadar zengin sözündeki Karun, Lidya kralı Kroisos'tu. Burası sadece paranın değil, inancın ve kültürün de merkeziydi. Anadolu'nun en büyük Artemis tapınaklarından biri buradaydı. Üstelik İncil'de adı geçen ünlü 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapıyordu. Ayrıca Pers İmparatorluğu'nun ünlü Kral Yolu da buradan başlıyordu. Sardes'ten bugünkü İran'a kadar uzanan yaklaşık 2700 kilometrelik bu yol, antik dünyanın en önemli ticaret ve haberleşme ağıydı. Birçok ilkin yaşandığı zenginliğin sembolü Sardes, zamanla yavaş yavaş sönerek tarih sahnesinden çekildi. Ama bu yok oluş bir gerçeği değiştirmedi. Cebimizde taşıdığımız paranın hikayesi burada Sardes'te başladı. Karadeniz kıyısında suyun, toprağın ve hayatın
binlerce yıldır birlikte şekillendirdiği bambaşka bir dünya. Burası Kızılırmak Deltası. Kızılırmak, Türkiye'de doğup Türkiye'de denize dökülen en uzun nehir. Bu büyük nehir Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülürken binlerce yıldır taşıdığı alüvyon topraklarla eşsiz bir delta oluşturmuş. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan deltada göller, sazlıklar, lagünler ve mevsime göre şekil değiştiren geniş düzlükler yer alıyor. Özellikle göç dönemlerinde gökyüzü adeta kuşlarla doluyor. Deltayı eşsiz kılan yer ise subasar ormanları, diğer adıyla Longos. Yılın belli dönemlerinde bu ormanlık alanda yer alan ağaçların gövdeleri su altında kalıyor ve ortaya muhteşem bir manzara çıkıyor. Türkiye'de çok az örneği bulunan bu ekosistem insana kimi zaman bir masalın, kimi zaman da tarih öncesi bir dünyanın içindeymiş hissi veriyor. Kuşların, suyun ve ormanın aynı manzarada buluştuğu Kızılırmak Deltası, Karadeniz'in saklı doğa hazinelerinden biri. Bu yapı yaklaşık 1600 yaşında. Burası Mor Gabriel Manastırı. Mardin'in Midyat ilçesi yakınlarında yer alan Mor Gabriel Manastırı, dünyanın en eski Süryani Ortodoks manastırı. 4. yüzyılda kurulan manastır, yüzyıllar boyunca yalnızca bir ibadet merkezi değil, aynı zamanda Süryani kültürünün, dilinin ve geleneklerinin korunduğu önemli bir eğitim merkezi oldu. Bu nedenle Mor Gabriel birçok kişi tarafından Süryanilerin ikinci Kudüs'ü olarak kabul ediliyor. Burada dualar ve ayinler Süryanice yapılıyor. Süryanice, Hazreti İsa'nın konuştuğu dil olarak kabul edilen Aramice'nin bir lehçesi. Midyat'ın meşhur sarı kalker taşından inşa edilen Mor Gabriel Manastırı, 16 yüzyıldır Süryanilerin kültürünü ve inancını yaşatmaya devam ediyor. Çukurova'nın ortasında yükselen bu dev kaya kütlesi Anavarza Kalesi. Adana'nın merkezine 1,5 saat uzaklıkta bulunan kaleye ulaşabilmek için kayalara oyulmuş yüzlerce basamağa tırmanmanız gerekiyor.
Zirveye çıktığınızda ise neden buranın yüzyıllar boyunca bu kadar önemli olduğunu hemen anlıyorsunuz. Çünkü buradan Çukurova'nın büyük bölümüne hakim olmak mümkün. Ancak Anavarza sadece bir kaleden ibaret değil. Eteklerinde uzanan Anavarza antik kenti bir dönem Roma İmparatorluğu'nun doğudaki en büyük ve en zengin şehirlerinden biriydi. 3 kilometreye yaklaşan uzunluğu ve 30 metreyi aşan genişliğiyle antik dönemin en büyük çift şeritli caddelerinden biri buradaydı. Anavarza sadece askerlerin ve kralların şehri de değildi. Modern eczacılığın kurucusu Dioskorides de yaklaşık 2000 yıl önce burada yaşadı. Yazdığı eser ise 1500 yıl boyunca hekimlerin ve eczacıların başucu kitaplarından biri olarak kullanılmaya devam etti. Birçok medeniyetin hakimiyet kurduğu Anavarza, yüzyıllar boyunca Çukurova'nın en önemli askeri ve ticari merkezlerinden biri oldu. Depremler ve ticaret yollarının değişmesiyle birlikte zamanla eski önemini kaybetti. Yaklaşık 600 yıl önce tamamen terk edildi. Bugün ise kayalara oyulmuş yüzlerce basamak, dev surlar ve antik şehirle birlikte Anavarza hala Anadolu'nun en etkileyici tarih sahnelerinden biri olmayı sürdürüyor. Karadeniz'in en tanınan doğal güzelliklerinden biri olan Uzungöl, Trabzon'un Çaykara ilçesinde Solaklı Vadisi'nin yüksek yamaçları arasında yer alıyor. Bugün gölü besleyen Haldizen Deresi'nin önü geçmişte yaşanan büyük bir heyelan nedeniyle kapanmış ve ortaya Uzungöl çıkmış. Deniz seviyesinden yaklaşık 1100 metre yükseklikte bulunan Uzungöl, çevresini saran dağlar ve vadinin kendine özgü yapısı nedeniyle sık sık sisle örtülüyor. Özellikle sabah saatlerinde göl ve çevresi bulutların arasında kaybolurken sisin dağılmasıyla ortaya çıkan manzara Uzungöl'ü Karadeniz'in en etkileyici noktalarından biri haline getiriyor. Mevsime göre değişen renkleri, dağların göl yüzeyine yansıyan silüetleri ve sürekli değişen atmosferiyle Uzungöl, Karadeniz'de kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri. Yaklaşık 2000 yıldır ayakta duran bu yapı dünyanın hala kullanılan en eski Roma köprülerinden biri. Cendere Köprüsü. Adıyaman'ın Kahta ilçesi yakınlarında bulunan Cendere Köprüsü, Roma İmparatoru Septimius Severus döneminde inşa edildi. Tamamı dev taş bloklardan yapılan köprü, yüzyıllar boyunca depremlere, sellere ve zamana meydan okumayı başardı. Bu tarihi köprünün çok ilginç bir hikayesi de var. Köprünün girişine dikkatle bakarsanız bir eksiklik fark edersiniz.
ilk yapıldığında burada İmparator Septimius Severus, eşi Julia Domna ve oğulları Caracalla ile Geta adına dikilmiş 4 sütun bulunuyordu. Ancak bugün bu sütunlardan biri yok. Bunun nedeni Roma sarayında yaşanan kanlı bir iktidar mücadelesi. İmparatorun ölümünün ardından Caracalla ve Geta birlikte tahta çıktı. Ancak kısa süre sonra iki kardeş arasında bir güç savaşı başladı. Kazanan Caracalla oldu. Kardeşini öldürttü ve onun adının, heykellerinin ve hatırasının imparatorluğun her yerinden silinmesini emretti. Tarihte buna damnatio memoriae, yani bir kişinin hafızadan silinmesi deniyor. İşte bugün köprünün girişinde eksik olan sütun Geta adına dikilmiş sütundu. Cendere Köprüsü yalnızca Roma mühendisliğinin değil, yaklaşık 1800 yıl önce yaşanan bu iktidar mücadelesinin de günümüze ulaşan sessiz tanıklarından biri. Mimar Sinan. Eserleriyle yalnızca Osmanlı'ya değil, dünya mimarlık tarihine de damga vurmuş bir deha. Karşınızdaki eser ise onun Anadolu'da inşa ettiği en önemli yapılardan biri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi. ...1574 yılında tamamlanan bu görkemli külliye, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat'a sadrazamlık yapan Sokullu Mehmet Paşa adına inşa edildi. Mimar Sinan'ın külliye için burayı seçmesinin en önemli nedeni Payas Kalesi'ydi. Bir dönem tapınak şövalyelerine de ev sahipliği yapan Payas Kalesi, külliyenin korunmasını sağlayacaktı. Kervansaray, cami, hamam, medrese ve çarşıdan oluşan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, yüzyıllar boyunca İstanbul'dan Şam'a ve Hicaz'a uzanan ticaret ve hac yolunun en önemli duraklarından biri oldu. Döneminin adeta bir lojistik merkezi olan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Mimar Sinan'ın Anadolu'daki en etkileyici eserlerinden biri. Denizin ortasında yükselen bir kale, Kız Kalesi. Mersin kıyılarında kıyıdan 200 metre açıkta yer alan bu etkileyici yapı yaklaşık 900 yıl önce Bizanslılar tarafından küçük bir adanın üzerine inşa edildi. Karşı kıyıdaki Korikos Kalesi ile birlikte dönemin zeytinyağı ve şarap ticaretinin önemli merkezlerinden Korikos Limanı'nı koruma görevi üstlenen Kız Kalesi, Türkiye'de denizin içerisinde yer alan en etkileyici tarihi yapılardan biri. Peki buraya neden Kız Kalesi denmiş? Kaleye adını veren efsaneye göre bir kral, yılan tarafından öldürüleceği söylenen kızını koruyabilmek için bu kaleyi denizin ortasına yaptırmış. Ancak kaderden kaçamayan prenses, kaleye getirilen bir üzüm sepetinden çıkan yılan tarafından sokularak hayatını kaybetmiş.
Tarihle efsanenin iç içe geçtiği Kız Kalesi, eşsiz görüntüsüyle Akdeniz kıyılarının güzelliğine güzellik katıyor. Burası Şanlıurfa'daki Balıklı Göl. Balıklı Göl, tarihi yapılarla çevrili küçük bir gölet. Ama hikayesi kendi büyüklüğünün çok ötesinde. Çünkü bu hikaye Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından peygamber olarak kabul edilen ve bütün tek tanrılı dinlerin ortak atası olan Hz. İbrahim'e dayanıyor. Rivayete göre Hz. İbrahim insanların putlara taptığı bir dönemde yaşadı. Bir gün tüm putları kırdı ve geriye yalnızca en büyük putu bıraktı. Putları kim kırdı diye soranlara da belki o kırmıştır diyerek geride kalan sağlam putu gösterdi. İnsanların putların gücünü ve mevcut sistemi sorgulaması dönemin hükümdarı Nemrut'un otoritesini sarstı. Bunun üzerine Kral Nemrut, Hz. İbrahim'in ateşe atılarak öldürülmesine karar verdi. Kur'an-ı Kerim'de detaylar yer almasa da inanışa göre Hz. İbrahim ateşe atıldığı anda bir mucize gerçekleşti. Ateş suya, odunlar ise balıklara dönüştü. İnsanlar bu mucizenin burada Balıklı Göl'de gerçekleştiğine inanıyor. Bu nedenle gölde yaşayan balıklar kutsal kabul ediliyor, yüzyıllardır korunuyor ve asla yenilmiyor. Bu olayın ne kadarı gerçek, ne kadarı burada yaşandı bilinmez. Ancak Hz. İbrahim'in hikayesi ve Balıklı Göl'ün etkileyici atmosferi her yıl milyonlarca insanı buraya çekmeye devam ediyor. Bitlis'in Güroymak ilçesinde yer alan Budaklı Kaplıcaları, Anadolu'nun en sıra dışı doğal manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. Nemrut Dağı'nın volkanik geçmişiyle şekillenen bu bölgede yer altından çıkan sıcak termal sular yıl boyunca yüzeye ulaşmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarında hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken sıcak suyun üzerinde yoğun buhar bulutları oluşuyor. Karla kaplı arazilerin ortasında yükselen bu buhar bölgeye adeta başka bir dünyayı andıran bir görünüm kazandırıyor. Kaplıcalar yalnızca insanlar için değil, çevrede yaşayan hayvanlar için de önemli bir sığınak. Soğuk kış günlerinde sıcak suya giren manda sürüleri Güroymak'ın en dikkat çekici görüntülerinden birini oluşturuyor. Nemrut Volkanı'nın eteklerinde yer alan Budaklı Kaplıcaları, doğanın gücüyle yaşamın uyum içinde buluştuğu eşsiz noktalardan biri olarak öne çıkıyor.
Bayburt'un yüksek tepeleri arasında en yakın şehir merkezine kilometrelerce uzaklıkta yükselen sıra dışı bir yapı. Baksı Müzesi. Ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan'ın öncülüğünde kurulan müze, çağdaş sanatla Anadolu'nun geleneksel kültürünü aynı çatı altında buluşturuyor. Eski adı Baksı olan Bayraktar Köyü'nde kurulan müze, yalnızca sergilenen eserleriyle değil, bulunduğu konumla da dikkat çekiyor. Çünkü Baksı Müzesi, dünyanın birçok önemli müzesinin aksine büyük bir şehrin merkezinde değil, Anadolu'nun kırsalında yer alıyor. Mimari tasarımıyla, çevresindeki coğrafyayla bütünleşen Baksı Müzesi, sanatın yalnızca büyük şehirlerde var olabileceği düşüncesine meydan okuyor. Uluslararası ödüllere sahip olan Baksı Müzesi, Anadolu'nun kültürel mirasını çağdaş sanatla buluşturan en özgün projelerden biri. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Bu bölümde bazen tarihiyle, bazen mimarisiyle, bazen hikayesiyle, bazen manzarasıyla, bazen de sunduğu eşsiz deneyimlerle ömrünüzde en az bir kez görmeniz gereken Türkiye'nin 28 eşsiz güzelliğini sizinle buluşturmaya çalıştık. Ama yolculuğumuz henüz bitmedi. Önümüzde keşfedilmeyi bekleyen 84 eşsiz durak daha var. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.